Bu dolabı da sokakta bulmuştuk. Hatta sadece dolapta değil, yanında başka bir parçası daha vardı. Üzerine bir çekmece koymuşlar ve içinde küçük bir kağıt. İsteyen alabilir diye yazıyordu. Biz de aldık. O zamanlar annem bizimle yaşıyordu. Onun için bir oda hazırlıyordum. Ve o odaya bir gardırop gerekiyordu. Tam o günlerde karşımıza çıkmıştı. Ama zaman geçtikçe hiçbir şey ilk düşündüğüm gibi kalmadı. O oda başka bir hale dönüştü. Bu sefer Onur'un odası oldu. Ve şimdi de Onur'un odası için gardırop lazımdı. Ben de her zaman olduğu gibi yeni bir dolap almak yerine elimdekini değiştirmeyi denemek istedim. Dolabı biraz kesip biçtik. Bu işte çok sevdiğim marangoz Erol abim yardımcı oldu. Bazı şeyleri tek başına yapamıyorsun ama doğru biri denk gelince iş gerçekten kolaylaşıyor. Sonrasında dolabın tam ortasına bir şifonyer yerleştirdim. Onu da sabitledim ve o andan sonra dolap yavaş yavaş değişmeye başladı. İşe ilk olarak çıtaları kesmekle başladım. Videoda gördüğünüz gibi tek tek kestim. Ama uzun bir aradan sonra yeniden başlayınca ufak tefek aksilikler de oluyor. Bir yerde duruyorsun, sonra tekrar deniyorsun ve yavaş yavaş ritmini buluyorsun. Çıtaları yapıştırdıktan sonra lambiri parçalarına geçtim. Bunları da aslında çok önceden yine Erol abiye kestirmiştim. Ama biraz daha yanlarından aldırabilirmişim. Çünkü kapaklara yerleştirirken aralıkları tutturmak biraz uğraştırdı. Tekrar kestirme şansım da yoktu. O yüzden olanla ilerledim. Bazen her şey tam istediğin gibi ilerlemiyor. Ve o an elindekiyle en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Lambirileri yapıştırırken aralıkların eşit olması için evdeki ince bir çıtayı kullandım. Yaklaşık 5-6 milim kalınlığındaydı. Her parçayı yerleştirirken araya onu koyarak ilerledim. Tek tek yerleştirmek, ölçüleri tutturmaya çalışmak biraz uğraştırsa da bir yerden sonra parça parça ilerliyorsun. Birini bitiriyorsun, sonra diğerine geçiyorsun ve fark etmeden her şey toparlanmaya başlıyor. Ve geldik benim için en tanıdık kısma, boyamaya. Uzun zamandır elime fırça almamıştım. Kokusunu bile özlemişim. Bu dolapta da su bazlı, kendinden vernikli mobilya boyası kullandım. Boyayı sulandırmadan uyguladım. Şişeyi iyice çalkalayıp boya kabıma döktüm. Bazı yerlerde rulo, bazı yerlerde ipek uçlu sentetik zemin fırçasını kullandım. Dolabın içini ve dışını katlar arasında birer gün bekleyerek 2 kat boyadım. Ve aslında en sevdiğim kısım da burası. Çünkü o ana kadar yaptığın her şey renkle birlikte yavaş yavaş yerine oturuyor. Ve bir noktadan sonra her şey kendini göstermeye başlıyor.
Aslında tam da bu aşamada keşke daha önce dolap kapaklarına yaptığım rölyef pastayla kabartmalı desenleri sağlam bir zımpara yapıp tamamen temizleseydim diye geçirdim içimden. Çünkü lambirileri yapıştırdıktan sonra aralardan o eski kabartmaların hafif de olsa görünmesi pek içime sinmedi. Eskiden olsa hiç yapılmamış gibi baştan başlardım. Uzun uzun uğraşır, kendi çapımda mükemmel olması için tüm enerjimi ona verirdim. Ama bu sefer öyle olmadı. Sağlık problemlerim, özellikle de belimle ilgili yaşadığım rahatsızlık buna izin vermedi. Kolay olmadı tabii bunu kabul etmek. Ama sonra şunu fark ettim. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak insanı bir yerde durduruyor. Ve bazen elinden gelenin en iyisini yapmak yeterli oluyor. Onur'un istediği dolabın orijinal modelinde üst kapaklarda siyah cam vardı. Ben de aynı o görüntüyü vermek istedim. İnternetten siyah cam filmi fiyatlarına baktım. Sonra burada uygulama yapan yerlerden de fiyat aldım. Hatta biri neredeyse internette satılan fiyatı söyledi. Ben de sipariş verip beklemek yerine o kişiye yaptırmayı tercih ettim. Sonrasında çıtaları yapıştırdım ve en son kulpları takarak dolabın dönüşümünü tamamladım. Bazen çok sevdiğin bir şeyi olduğu gibi bırakamıyorsun. Mutlu olabilmek için onu olması gereken şeye dönüştürmeye çalışıyorsun. Ve o süreçte çabaladıkça yıpranıyorsun. Bir şeyi değiştirmek için aldığın her karar, yaptığın her dokunuş seni de fark etmeden değiştiriyor. Ve bazen o süreçte kendinden ne kadar uzaklaştığını fark etmiyorsun bile. Ama bir noktadan sonra dönüp bir kendine bakıyorsun. Ve bu kez dönüştürmeye çalıştığın şey karşındaki değil, kendin oluyorsun. Tıpkı bu dolap gibi parça parça, uğraşa uğraşa, yer yer zorlanarak ve sonunda bambaşka bir hale gelerek bir hikayeye dönüşüyor. Ve bu dolabın hikayesi tam da burada tamamlanıyor.